Hoş geldiniz. Burası Yunan mitolojisi. Burada hava durumu raporu, bugün parçalı bulutlu, akşam Zeus'tan şimşek bekleniyor diye başlar. Aşk hayatınız mı karışık? Afrodite'nin parmağı vardır. Denizde fırtına mı çıktı? Poseidon sabah ters kalkmıştır. Bir planınız mı var? Athena'ya danışın, yoksa Ares gelip her şeyi savaş alanına çevirir. Bu dünyada kahramanlar canavarlarla kapışır, tanrılar insanların işine burnunu sokar, kehanetler hayatınızı altüst eder. Kemerlerinizi bağlayın, çünkü Olimpos'un kapılarını aralıyoruz. Tanrılar, kahramanlar, aşk, ihanet, devasa canavarlar ve bolca dram sizi bekliyor. Tabi bu arada tanrı dediğimize bakmayın, hepsi masaldan ibaret. 1. Bölüm Olimpos'un zirvesinde Tanrıların Evi. Antik Yunanlılar için Olimpos Dağı, yalnızca göğe uzanan bir dağ değil, hayal gücünün en yüksek noktasına açılan kapıydı. Onlara göre bu zirve, bulutların ardında altın ışıklarla parlayan, ölümsüzlerin yaşadığı görkemli bir sarayı saklıyordu. Burada, evrenin düzenini yöneten tanrılar bir arada yaşar, kararlar alır, bazen de birbirleriyle çekişirlerdi. Olimpos'u gözünde canlandır. Zirvede, beyaz mermerden yapılmış, sütunlarla çevrili dev salonlar. Duvarlar gün doğumunda pembe ve altın tonlarına bürünür, gece olduğunda ise yıldızların ışığıyla parlardı. İçeride tanrıların sofraları nektar ve ambrosya ile doludur. Nektar, ölümsüzlük veren tatlı bir içecek, ambrosya ise tanrıların güzellik ve güç kaynağı olan efsanevi yiyecek. Bu sofralarda yalnızca yemek yenmez, aynı zamanda hikayeler anlatılır, müzikler çalınır, kahkahalar yükselirdi. Çünkü Olimpos her ne kadar evrenin yönetim merkezi olsa da, aynı zamanda tanrıların evi, onların gündelik hayatını sürdürdüğü bir yerdi. Burada herkesin bir rolü vardı. Zeus, şimşekleriyle hem gökyüzünü hem de düzeni kontrol ederdi. Athena, bilgilik ve strateji konularında danışmanlık yapar, savaşların akışını akılla yönlendirirdi. Apollo, müzik ve sanatla sarayı doldurur, güneşin ışığını dünyaya taşırdı. Artemis, avdan dönerken ormanın kokusunu beraberinde getirir, Hermes ise kanatlı sandaletleriyle sürekli bir yerlere yetişir, haber taşır, bazen de küçük oyunlar yapardı. Hera, kraliçe olarak hem düzeni korur hem de eşinin sadakatsizliklerine karşı öfkesini saklamazdı. Ares savaşın gürültüsünü sever, Dionysos'la eğlencenin ve coşkunun peşinden giderdi. Olimpos'ta hiyerarşi açıktı. Zeus'un sözü en üstteydi. Ancak bu, diğer tanrıların her zaman itaat ettiği anlamına gelmezdi. Kimi zaman kıskançlıklar, ittifaklar ve küçük çatışmalar yaşanır, Hera'nın öfkesi, Ares'in savaş tutkusu ya da Dionysos'un taşkın eğlenceleri sarayın gündemini belirlerdi. Yine de tanrılar arasında güçlü bir bağ vardı. Çünkü hepsi insan dünyasının ötesinde ölümsüz bir ailenin parçasıydı. İnsanların kaderi, savaşların sonucu, hatta mevsimlerin değişimi bile bu dağın zirvesinde alınan kararlara bağlıydı. Olimpos yalnızca tanrıların yaşadığı bir yer değil, aynı zamanda tanrılarla insanların yollarının kesiştiği bir merkezdi. Tanrılar zaman zaman insan kılığına girerek dünyaya iner, kahramanlara yardım eder ya da onları sınar, bazen de aşık olurlardı. Bu vizitler hem destanların hem de trajedilerin başlangıcı olurdu. İnsanlar için Olimpos'a çıkmak imkansızdı ama tapınaklar, sunaklar ve adaklar aracılığıyla tanrılarla iletişim kurabileceklerine inanıyorlardı. Her dua, her yakılan tütsü, her sunulan kurban, bulutların arasındaki bu görkemli saraya ulaşmayı amaçlardı. Olimpos'un hikayesi, yalnızca tanrıların gücünü değil, onların insana benzeyen yönlerini de anlatır. Kibirleri, tutkuları, kıskançlıkları ve sevgileriyle tanrılar, hem ulaşılmaz hem de tanıdık figürlerdi. Belki de bu yüzden Yunan mitolojisi hala bu kadar canlı. Çünkü Olimpos'un zirvesinde yaşayanlar, gökyüzünden dünyaya bakarken aslında bize çok da uzak değillerdi.
İkinci bölüm, Zeus, Şimşeklerin Efendisi. Olimpos'un en yüksek tahtında oturan, gökyüzünün ve gök gürültüsünün mutlak hakimi. Zeus, Yunan mitolojisinin en güçlü ve en tanınan figürlerinden biridir. Antik Yunanlılar için o, yalnızca tanrıların kralı değil, aynı zamanda evrenin düzenini koruyan, adaletin ve otoritenin simgesiydi. Elinde tuttuğu şimşek, hem gücünün hem de öfkesinin sembolüydü. Zeus'un hikayesi doğduğu andan itibaren mücadeleyle başlar. Babası Kronos, kendi çocuklarının bir gün onu devireceği kehanetini duyunca doğan her çocuğunu yutar. Ancak annesi Rhea, Zeus'u kurtarmak için onu gizlice Girit adasına kaçırır ve Kronos'a kundak bezi içinde bir taş verir. Zeus, gizli bir mağarada büyür. Keçi Amalthea'nın sütüyle beslenir, Kuretes adı verilen savaşçılarsa kılıçlarını birbirine vurarak bebek ağlamasını gizler. Yıllar sonra Zeus, olgunlaştığında babasına karşı çıkar, onu hileyle çocuklarını kusmaya zorlar ve kardeşlerini özgürlüğüne kavuşturur. Böylece Olimpos'un yeni düzeni başlar. Zeus'un gücü yalnızca fiziksel değil, aynı zamanda siyasi bir güçtü. Tanrılar arasında hakemlik yapar, anlaşmazlıkları çözer, gerektiğinde cezalar verir ya da ödüller dağıtırdı. Ancak onun adaleti her zaman soğukkanlı değildi. Öfkelendiğinde şimşeklerini fırlatır, dağları yarar, denizleri kabartırdı. İnsanlar Zeus'un gazabından korunmak için ona adaklar sunar, tapınaklar inşa ederdi. Zeus'un hikayeleri yalnızca gücünü değil, aynı zamanda insana özgü zaaflarını da gösterir. O, hem koruyucu hem cezalandırıcı, hem bilge hem de tutkulu bir figürdü. Belki de bu yüzden Yunan mitolojisinde bu kadar merkezi bir yere sahiptir. Çünkü Zeus, insan doğasının tüm çelişkilerini içinde barındıran bir tanrıydı. Olimpos'un zirvesinde, elinde şimşeğiyle oturan Zeus, gökyüzüne bakıldığında hala hayal edilebilecek bir figürdür. Onun hikayeleri binlerce yıl sonra bile gök gürlediğinde akla gelir. Belki de bu hala tanrıların kralının sesidir. 3. Bölüm Athena, Bilgelik ve Savaşın Sessiz Gücü. Olimpos'un görkemli salonlarında, gürültü ve gösterişten uzak ama her zaman dikkatle izlenen bir figür vardı. Athena. O, bilgelik, strateji, adalet ve aynı zamanda savaşın akılcı yüzünün tanrıçasıydı. Yunan mitolojisinde Athena, yalnızca güçlü bir savaşçı değil, aynı zamanda zekasıyla düşmanlarını alt eden, barışı korumak için savaşan bir koruyucuydu. Athena'nın doğumu, mitolojinin en sıradışı hikayelerinden biridir. Annesi Metis, bilgelik tanrıçasıydı. Zeus, Metis'in doğuracağı çocuğun kendisinden bile güçlü olacağı kehanetini duyunca onu yutar. Ancak bu Athena'nın doğmasını engellemez. Bir gün Zeus dayanılmaz bir baş ağrısıyla kıvranırken demirci tanrı Hephaistos elindeki baltayla Zeus'un kafasını yarar ve içinden tam zırhıyla yetişkin bir savaşçı olarak Athena çıkar. Bu olağanüstü doğum onun hem zeka hem de savaş yeteneklerini simgeler. Athena, savaş tanrısı Ares'ten farklı olarak savaşın kaosunu değil, düzenini severdi. Onun savaş anlayışı kaba kuvvetten çok stratejiye dayanırdı. Bir şehri savunmak, halkını korumak, adaleti sağlamak için savaşırdı. Bu yüzden Yunan şehirleri arasında özellikle Atina onun koruması altındaydı. Şehrin adı bile ondan gelir. Efsaneye göre Atina'nın koruyucu tanrısını seçmek için Athena ile Poseidon arasında bir yarış düzenlenir. Poseidon şehre 3 dişli mızrağını vurur ve yerden tuzlu su fışkırır. Athena ise toprağa bir zeytin ağacı diker. Halk, zeytin ağacının barışı, bereketi ve uzun ömür getireceğine inanarak Athena'yı seçer. Böylece Atina onun şehri olur. Athena'nın sembolleri arasında zeytin ağacı, baykuş ve mızrak vardır. Baykuş, onun bilgelik ve keskin görüşünü temsil eder. Zeytin ağacı ise hem barışın hem de refahın simgesidir. Athena genellikle başında mihmeri, elinde kalkanı ve mızrağıyla tasvir edilir. Kalkanında Medusa'nın başı bulunur.
Bu, düşmanlarını korkutmak ve kötülükleri uzak tutmak için kullanılır. Athena yalnızca savaş alanında değil, sanat ve zanaatlerde de koruyucu bir figürdü. Dokumacılar, çömlekçiler, heykeltıraşlar ona dua ederdi. Onun öğretileri, insanlara yalnızca savaşmayı değil, üretmeyi, yaratmayı ve bilgiyi kullanmayı da öğretirdi. Bu yönüyle Athena, hem savaşçı, hem öğretmen, hem koruyucu, hem de ilham verici bir tanrıçaydı. Mitolojide Athena, kahramanların yanında sıkça görülür. Perseus'a kalkanını verir. Odysseus'a eve dönüş yolculuğunda rehberlik eder. Herakles'e görevlerinde akılcı çözümler sunar. Onun varlığı, kahramanların yalnızca güçle değil, akılla da zafer kazanabileceğini hatırlatır. Athena'nın karakteri diğer tanrılardan farklı olarak sakin, ölçülü ve adaletliydi. O, öfkesini kolay kolay göstermezdi. Ancak haksızlık karşısında sessiz kalmazdı. Onun savaşları yıkım getirmekten çok düzeni yeniden kurmak içindi. Bu yüzden Yunan mitolojisinde Athena hem savaşın hem de barışın tanrıçası olarak saygı görürdü. Olimpos'un kalabalık ve zaman zaman kaotik dünyasında Athena aklın ve sağduyunun sesi olarak öne çıkardı. Onun hikayeleri gücün yalnızca kaslarda değil, zihinde de olduğunu hatırlatır. Belki de bu yüzden binlerce yıl sonra bile Athena'nın adı bilgelik ve stratejiyle anılmaya devam ediyor. 4. Bölüm Poseidon, denizlerin hırçın kralı. Olimpos'un 3 büyük kardeşinden biri olan Poseidon, denizlerin, okyanusların, depremlerin ve atların tanrısıydı. Elinde tuttuğu 3 dişli mızrağıyla dalgaları kabartır, fırtınaları çağırır, sakin suları bir anda öfkeli girdaplara dönüştürebilirdi. Antik Yunanlılar için Poseidon, hem hayat veren hem de hayatı bir anda elinden alabilecek kadar güçlü bir doğa kuvvetinin kişileşmiş haliydi. Poseidon'un hikayesi, babaları Kronos'un devrilmesinden sonra başlar. Zeus, Hades ve Poseidon, evreni kendi aralarında paylaşırlar. Zeus gökyüzünü, Hades yeraltı dünyasını, Poseidon ise denizleri alır. Bu paylaşımdan sonra Poseidon, engin suların tartışmasız hakimi olur. Ancak onun gücü yalnızca denizlerle sınırlı değildi. Depremler de onun öfkesinin bir yansımasıydı. Yunanlılar, yerin şiddetle sarsıldığı anlarda Poseidon'un mızrağını toprağa vurduğuna inanırlardı. Poseidon'un karakteri denizler gibi değişkendi. Bazen cömert ve koruyucu, bazense öfkeli ve yıkıcıydı. Denizciler yol öncesi ona adaklar sunar, güvenli bir sefer için dua ederdi. Ancak Poseidon'un gazabına uğrayanlar fırtınalarla boğuşmak zorunda kalırdı. Onun öfkesi yalnızca insanlara değil, diğer tanrılara da yönelebilirdi. Özellikle Athena ile olan rekabeti meşhurdur. Atina şehrinin koruyucu tanrısını seçmek için yapılan yarışta, Poseidon, şehre tuzlu su kaynağı hediye ederken, Athena zeytin ağacı dikmişti. Halk, barış ve bereket getiren zeytin ağacını seçince, Poseidon bu kararı asla unutmadı. Poseidon'un sembolleri arasında 3 dişli mızrak en bilinenidir. Bunun yanı sıra at da onun kutsal hayvanıdır. Efsanelere göre ilk atı Poseidon yaratmıştır. Bu yüzden yalnızca denizciler değil, at yetiştiricileri de ona saygı gösterirdi. Poseidon'un arabası, altın yeleli deniz atları tarafından çekilirdi ve bu görüntü, onun hem deniz hem kara üzerindeki hakimiyetini simgelerdi. Mitolojide Poseidon, pek çok kahramanın hikayesinde önemli bir rol oynar. Turu yaşamında taraf değiştirerek hem Yunanlara hem Troyalılara yardım ettiği olmuştur. Odysseus'un eve dönüş yolculuğunu yıllarca geciktiren de odur. Çünkü kahraman Poseidon'un oğlu Polipemos'u kör etmişti. Bu olay, Tanrı'nın kininin ne kadar uzun süre taşıyabileceğinin bir göstergesidir. Poseidon'un tapınakları genellikle kıyı şehirlerinde ve adalarda bulunurdu. Denizciler sefere çıkmadan önce bu tapınaklarda kurbanlar sunar, güvenli dönüş için dua ederdi. Onun adına düzenlenen yarışlar, özellikle at arabası yarışları, hem dini hem de toplumsal bir etkinlikti. Poseidon Yunan mitolojisinde yalnızca bir deniz tanrısı değil,
aynı zamanda doğanın öngörülemez gücünün sembolüdür. Onun hikayeleri, denizin hem dost hem düşman olabileceğini hatırlatır. Dalgaların sakin yüzeyinin altında her an patlamaya hazır bir güç saklıdır. Ve bu güç, üç dişli mızrağını elinde tutan, gözleri deniz kadar derin ve değişken olan Poseidon'un ta kendisidir. 5. Bölüm Hades, yeraltı dünyasının bekçisi. Olimpos'un 3 büyük kardeşinden biri olan Hades, gökyüzünü Zeus'a, denizleri Poseidon'a bırakarak yeraltı dünyasının hakimi olmayı kabul etmişti. Bu karar onun kaderini belirledi. İnsanların gözünde Hades karanlık, soğuk ve korkutucu bir figürdü. Ancak bu algı onun zalim olmasından değil, hükmettiği alemin doğasından kaynaklanıyordu. Hades, ölülerin ruhlarının gittiği yerin düzenini sağlayan, katı ama adil bir yöneticiydi. Yeraltı dünyası, Yunan mitolojisinde yalnızca ceza ve karanlıkla anılmazdı. Orası yaşam döngüsünün kaçınılmaz bir parçasıydı. Hades'in krallığında Styx, Lete, Acheron gibi efsanevi nehirler akar, ruhlar kayıkçı Charon'un teknesiyle bu suların üzerinden geçerek ölüler diyarına ulaşırdı. Kapıdaysa 3 başlı köpek Kerberos beklerdi. Kerberos, yaşayanların içeri girmesine engeller, ölülerin de dışarı çıkmasına izin vermezdi. Hades'in sarayı, yeraltının derinliklerinde siyah taşlardan yapılmış, sessiz ve görkemli bir yapı olarak tasvir edilirdi. Burada ölülerin ruhları yargılanırdı. Minos, Rahadmantes ve Ayakos gibi yargıçlar, ruhların yaşamda yaptıklarına göre onları Elizyon ovalarına, yani mutlu ruhların yerine ya da Tartaros'un karanlık derinliklerine gönderirdi. Hades bu yargı sürecine doğrudan karışmaz, ancak düzenin bozulmasına asla izin vermezdi. Hades'in en bilinen hikayesi Persefone ile olan ilişkisidir. Persefone, bereket tanrıçası Demeter'in kızıdır. Hades onu görür görmez aşık olur ve yeraltına kaçırır. Bu olay Demeter'in öfkesine ve yeryüzünde kıtlık başlamasına neden olur. Sonunda bir anlaşmaya varılır. Persefone, yılın bir kısmını annesiyle yeryüzünde, bir kısmını ise Hades'le yer altında geçirir. Bu döngü, mevsimlerin değişiminin mitolojik açıklaması olarak anlatılır. Hades diğer tanrılar gibi sık sık insan dünyasına inmezdi. Onun alanı, yaşayanların değil, ölülerin diyarıydı. Bu yüzden insanlar ona hem saygı hem de mesafeli bir korku beslerdi. Tapınakları azdı çünkü onun adını anmak bile bazılarına uğursuzluk getirirdi. Yine de Hades, zalim bir tiran değil, görevine sadık bir bekçiydi. Ölümün kaçınılmazlığını temsil eder, yaşamın değerini hatırlatırdı. Sembolü siyah miğferiydi. Bu miğfer ona görünmez olma gücü verirdi. Ayrıca nar meyvesi de onunla özdeşleşmişti. Persefone'nin yer altında yediği nar taneleri onun Hades'le bağlı kalmasının simgesiydi. Hades'in hikayeleri ölümün soğuk yüzünü değil, düzenin ve kaçınılmazlığın gerçeğini anlatır. O, yaşamın sona erdiği yerde bile adaletin var olduğunu hatırlatan bir figürdü. Olimpos'un gürültüsünden uzakta, sessiz ama sarsılmaz bir otoriteyle hükmederdi. 6. Bölüm Afrodit, aşkın ve güzelliğin ışıltısı. Olimpos'un en parlak, en büyüleyici figürlerinden biri olan Afrodit, aşkın, güzelliğin, cazibenin ve arzunun tanrıçasıydı. Onun varlığı hem tanrılar hem insanlar arasında hayranlık uyandırır, kimi zaman da kıskançlık ve rekabetin fitilini ateşlerdi. Antik Yunanlılar için Afrodit yalnızca fiziksel güzelliğin değil, aynı zamanda çekim gücünün, tutkunun ve sevginin ilahi kaynağıydı. Afrodit'in doğumu mitolojinin en şiirsel ve aynı zamanda en sıradışı hikayelerinden biridir. En bilinen anlatıya göre gökyüzü tanrısı Uranos'un kesilen uzuvları denize düşer ve deniz köpüğüyle birleşerek altın saçlı, ışık saçan bir tanrıça ortaya çıkar. Bu yüzden onun adı deniz köpüğünden doğan anlamına gelir. Afrodit, denizin mavi sularından bir istiridye kabuğunun üzerinde yükselerek kıyıya çıkar. Bu sahne, yüzyıllar boyunca sanatın en ilham verici imgelerinden biri olmuştur. Olimpos'a adım attığında güzelliği o kadar etkileyicidir ki tanrılar arasında onunla evlenmek için büyük bir rekadet başlar.
Ancak Zeus bu çekişmenin Olimpos'ta huzursuzluk yaratacağını düşünerek Afrodit'i demirci tanrı Hefaistos'la evlendirir. Hefaistos'un becerikli elleri tanrıçaya en güzel mücevherleri ve altın kemerleri yapar. Fakat bu evlilik Afrodit'in tutkulu doğasına ayak uyduramaz. Onun kalbi savaş tanrısı Ares'e ve zaman zaman başka aşklara da kayar. Afrodit'in gücü yalnızca güzelliğinde değil, insan ve tanrı kalplerini etkileme yeteneğinde yatardı. Onun dokunuşu en sert savaşçıyı bile yumuşatabilir, en soğuk kalbi bile aşkla doldurabilirdi. Bu yüzden aşk hikayelerinin, evliliklerin ve hatta savaşların seyrini değiştiren bir figür olarak mitolojide önemli bir yer tutar. Troya Savaşı'nın başlamasında da onun rolü büyüktür. Paris'e dünyanın en güzel kadını Helen'i vaat ederek en güzel tanrıça ünvanını kazanır. Bu vaat, tarihin en ünlü savaşlarından birine giden yolu açar. Afrodit'in sembolleri arasında güvercin, gül, elma ve aynalar bulunur. Güvercin onun barış ve sevgiyle olan bağını, gül güzelliğin ve tutkunun kırılganlığını, elma arzunun tatlı ama tehlikeli doğasını simgeler. Onun tapınakları özellikle kıyı şehirlerde ve adalarda yaygındı. Kitera ve Kıbrıs, Afrodit kültünün en önemli merkezlerindendi. Afrodit, yalnızca romantik aşkın değil, aynı zamanda dostluğun, bağlılığın ve uyumun da koruyucusuydu. Onun etkisi, iki insan arasındaki çekimden çok daha fazlasını kapsar. Toplumun bir arada kalmasını sağlayan bağların da ilahi kaynağı olarak görülürdü. Ancak bu güç yanlış kullanıldığında kıskançlık, ihanet ve çatışma da doğurabilirdi. Olimpos'un diğer tanrıları arasında Afrodit, ışığıyla ve cazibesiyle her zaman dikkat çekerdi. Onun hikayeleri aşkın hem tatlı hem acı yüzünü gösterir. Çünkü Afrodit, aşkın yalnızca mutluluk getiren bir duygu olmadığını, aynı zamanda insanı sınayan, değiştiren ve bazen de yıkan bir güç olduğunu hatırlatır. 7. Bölüm Hermes, Tanrıların hızlı habercisi. Olimpos'un en hareketli, en zeki ve en kurnaz figürlerinden biri olan Hermes, tanrıların habercisi, yol göstericisi ve aynı zamanda hırsızların, tüccarların, gezginlerin koruyucusuydu. Kanatlı sandaletleri ve miğferiyle gökyüzünde, yeryüzünde ve hatta yer altında bile özgürce dolaşabilirdi. Onun için hiçbir kapı kapalı, hiçbir yol fazla uzak değildi. Hermes'in doğumu bile onun ne kadar sıra dışı olduğunu gösterir. Zeus ile Maia'nın oğlu olarak dünyaya gelen Hermes, daha bebekken bile durmak bilmeyen bir enerjiye sahipti. Doğduğu gün beşikte durmak yerine dışarı çıkmış, Apollo'nun kutsal sığırlarını çalmış ve izlerini ters çevirerek kimsenin onları takip edememesini sağlamıştı. Bu yaramazlık Apollo'nun öfkesini çekse de Hermes'in zekası ve tatlı dili sayesinde iki kardeş kısa sürede anlaşmış, hatta Hermes Apollon'a kendi icadı olan lirayı hediye ederek dostluklarını pekiştirmişti. Hermes'in görevleri çok yönlüydü. Tanrıların mesajlarını insanlara ve diğer tanrılara iletmek, kahramanlara rehberlik etmek, ruhları yeraltı dünyasına güvenle götürmek onun sorumlulukları arasındaydı. Bu yüzden ona Psikopompos, yani ruhların rehberi denirdi. Ölümün soğuk yüzünü yumuşatan, yolculuğu güvenli kılan bir figürdü. Hermes, yalnızca bir haberci değil, aynı zamanda icatların ve zekanın tanrısıydı. Lir, flüt, alfabenin bazı biçimleri, ölçü birimleri ve hatta bazı spor dalları onunla ilişkilendirilirdi. Tüccarlar, pazarlık ustaları ve yolcular Hermes'in korumasını isterdi. Onun zekası yalnızca sorun çözmekte değil, aynı zamanda fırsat yaratmakta da kendini gösterirdi. Hermes'in sembolleri arasında kanatlı sandaletler, kanatlı miğfer ve iki yılanın sarıldığı asa, yani kerikeon bulunur. Bu asa hem barışın hem de iletişimin simgesiydi. Onun varlığı hız, çeviklik ve esneklikle özdeşleşmişti. Mitolojide Hermes pek çok kahramanın yanında yer alır.
Perseios'a Medusa'yı yenmesi için kanatlı sandaletlerini verir. Odysseus'a Kirke'nin büyüsünden korunması için sihirli ot sunar. Herakles'e yeraltı görevinde rehberlik eder. Onun yardımı çoğu zaman kahramanların kaderini değiştiren unsurlardan biri olurdu. Hermes'in karakteri Olimpos'un diğer tanrılarından farklıydı. O, ciddi bir otorite figürü değil, daha çok esprili, pratik zekalı ve uyumlu bir dosttu. Kuralları gerektiğinde esnetir, bazen de tamamen görmezden gelirdi. Bu yüzden hem tanrılar hem de insanlar arasında sevilen bir figürdü. Olimpos'un görkemli ama zaman zaman ağır havasına Hermes hafiflik ve hareket katardı. Onun hikayeleri, zekanın, uyum yeteneğinin ve hızlı düşünmenin gücünü hatırlatır. Çünkü bazen en büyük zaferler en güçlü silahlarla değil, en hızlı akılla kazanılır. 8. Bölüm Hera, evliliğin ve kraliçeliğin simgesi. Olimpos'un görkemli taht odasında, Zeus'un yanında oturan gururlu ve güçlü bir figür vardı, Hera. O, yalnızca tanrıların kraliçesi değil, aynı zamanda evlilik, aile ve sadakatin tanrıçasıydı. Antik Yunanlılar için Hera, hem koruyucu hem de disiplinli bir anne figürü gibiydi. Evlilik kurumunun kutsallığını temsil eder, aile bağlarının gücünü simgelerdi. Hera'nın kökeni, Titanlar dönemine kadar uzanır. Kronos ve Rhea'nın kızı olarak doğmuş, kardeşleriyle birlikte babasının zalim kaderinden kurtulmuştu. Zeus'le evliliği, Olimpos'un en önemli birlikteliği olarak görülürdü. Ancak bu evlilik her zaman huzurlu değildi. Zeus'un sayısız aşk macerası Hera'nın öfkesini sık sık tetiklerdi. Onun kıskançlığı yalnızca rakiplerine değil, bazen bu ilişkilerden doğan çocuklara da yönelirdi. Yine de Hera, kraliçelik görevini asla bırakmaz, Olimpos'un düzenini korumak için her zaman yerini alırdı. Hera'nın karakteri gurur ve adalet duygusuyla şekillenmişti. O, haksızlığa karşı sessiz kalmaz, özellikle kadınların ve evliliklerin onurunu savunurdu. İnsan dünyasında evlenen çiftler, Hera'nın korumasını almak için ona adaklar sunar, düğünlerde onun adına dualar ederdi. Onun kutsal hayvanı tavus kuşuydu. Tüylerindeki göz desenleri, gökyüzünün yıldızlarını ve Hera'nın her şeyi gören bakışını simgelerdi. Mitolojide Hera, çoğu zaman kurnaz planlarıyla öne çıkar. Troya Savaşı'nda, Paris'in en güzel tanrıçı olarak Afrodit'i seçmesine öfkelenmiş, bu savaşta Yunanlıların tarafında yer almıştır. Kahraman Herakles'e karşı duyduğu öfke ise efsanelere konu olmuştur. Çünkü Herakles, Zeus'un başka bir kadından olan oğluydu. Hera onun hayatını zorlaştırmak için türlü engeller çıkarmış, ancak bu engeller Herakles'in efsanevi 12 görevini tamamlamasına da vesile olmuştur. Hera'nın tapınakları Yunan dünyasında oldukça yaygındı. En ünlülerinden biri Argos'taki Heraion'dur. Burada yapılan törenler, evliliklerin kutsanması ve ailelerin korunması için düzenlenirdi. Hera, yalnızca tanrıların kraliçesi değil, aynı zamanda toplumun temelini oluşturan aile yapısının ilahi koruyucusuydu. Olimpos'un karmaşık ilişkiler ağında Hera, hem sert hem de adil bir figür olarak yerini korudu. Onun hikayeleri sadakatin, onurun ve gururun önemini hatırlatır. Hera, evlilik yeminlerinin sessiz tanığı, aile bağlarının görünmez koruyucusu ve Olimpos'un sarsılmaz kraliçesiydi. 9. Bölüm Ares, savaşın çılgın yüzü. Olimpos'un en ateşli, en kavgacı ve en öngörülemez tanrılarından biri olan Ares, savaşın ham, filtresiz gücünü temsil ederdi. O, savaş meydanının gürültüsünü, kılıçların çarpışmasını, kının ve zaferin kokusunu seven bir tanrıydı. Antik Yunanlılar için Ares, savaşın stratejik ve düzenli yüzünü değil, kaotik ve yıkıcı tarafını simgeliyordu. Ares, Zeus ile Hera'nın oğluydu. Gücünü ve cesaretini babasından, inatçılığını ve gururunu annesinden aldığı söylenirdi. Ancak Olimpos'taki diğer tanrılar onun savaş tutkusunu her zaman onaylamazdı. Athena savaşta akıl ve stratejiyi savunurken Ares yalnızca çatışmanın kendisinden keyif alırdı.
Bu yüzden ikisi arasında sık sık fikir ayrılıkları yaşanırdı. Ares'in savaş alanındaki varlığı askerler için hem cesaret hem de korku kaynağıydı. Onun öfkesi ordulara güç verirken aynı zamanda kontrolsüz bir yıkım da getirebilirdi. Mitlerde Ares çoğu zaman altın miğferi, parlak zırhı ve elinde mızrağıyla tasvir edilir. Yanında genellikle oğlu Phobos, korku ve Deimos, dehşet bulunur. Bu iki figür savaşın askerler üzerindeki psikolojik etkilerini simgelerdi. Ares'in aşk hayatı da en az savaş tutkusu kadar ünlüydü. En bilinen ilişkisi evli olmasına rağmen Afrodite ile yaşadığı tutkulu aşktı. Bu yasak aşk Olimpos'ta büyük dedikodulara yol açmış, hatta Hefaistos'un kurduğu görünmez zincirlerle ikisini birlikte yakalayıp diğer tanrılara rezil etmesiyle efsaneleşmişti. Ares Yunan mitolojisinde her zaman kahramanların yanında yer almazdı. Bazen onların karşısına çıkar, bazen de taraf değiştirirdi. Troya Savaşı'nda önce Troyalıların, sonra Yunanlıların safında savaşması onun sadakatten çok çatışmanın heyecanına bağlı olduğunu gösterir. Antik Yunan'da Ares'e tapınma diğer tanrılara kıyasla daha sınırlıydı. Çünkü insanlar savaşın yıkıcı yüzünden çekinir, onun öfkesini üzerlerine çekmek istemezlerdi. Yine de Sparta gibi savaşçı şehirlerde Ares'e büyük saygı duyulur, zaferler için ona kurbanlar sunulurdu. Ares'in hikayeleri, savaşın yalnızca kahramanlık ve zaferden ibaret olmadığını, aynı zamanda acı, yıkım ve kayıpla da dolu olduğunu hatırlatır. O, savaşın çılgın yüzüydü, kontrolsüz gücün, dizginlenmemiş öfkenin ve kanın cazibesinin tanrısıydı. 10. Bölüm Dionysos, şarap, eğlence ve coşku. Olimpos'un en renkli, en özgür ruhlu ve en beklenmedik tanrılarından biri olan Dionysos, şarabın, tiyatronun, coşkunun ve sınır tanımayan özgürlüğün ilahi temsilcisiydi. Onun varlığı hem neşeyi hem de kaosu beraberinde getirirdi. Antik Yunanlılar için Dionysos, yalnızca üzüm bağlarının ve şarap kupalarının tanrısı değil, aynı zamanda insan ruhunun zincirlerini kıran, bastırılmış duyguları açığa çıkaran bir güçtü. Dionysos'un doğumu bile sıradan değildi. Zeus, ölümlü sevgilisi Semele'ye aşık olmuştu. Ancak Hera, kıskançlığıyla bu ilişkiyi öğrenince Semele'yi kandırarak Zeus'tan gerçek formunu göstermesini istemesini sağladı. Zeus'un tanrısal ihtişamına dayanamayan Semele, bu karşılaşmada hayatını kaybetti. Fakat Semele'nin karnındaki Dionysos henüz doğmamıştı. Zeus onu kurtarmak için kendi uyluğuna dikti ve zamanı geldiğinde Dionysos'u dünyaya getirdi. Bu yüzden Dionysos, 2 kez doğan tanrı olarak anılır. Dionysos'un gençliği sürekli bir yolculukla geçti. Hem tanrılar hem insanlar arasında kabul görmek için uzak diyarlara gitti. Ona inananlar şarapla, dansla, müzikle dolu şenlikler düzenlerdi. Bu şenlikler yalnızca eğlence değil, aynı zamanda bir tür ruhsal arınma ve özgürleşme ritüeliydi. İnsanlar günlük hayatın kurallarını ve baskılarını bir kenara bırakır, Dionysos'un ilhamıyla kendilerini müziğin ve ritmin akışına bırakırlardı. Dionysos'un alayı onun kadar sıra dışıydı. Yanında her zaman satirler, mayenatlar yani çılgınca dans eden kadın takipçiler ve Pan gibi doğa ruhları bulunurdu. Bu topluluk şehir şehir dolaşır, bağ bozumu zamanlarında coşkulu kutlamalar yapardı. Mayenatlar ellerinde sarmaşıklarla süslü değnekler taşır, şarapla dolu kupalarla dans eder, şarkılar söylerdi. Bu sahneler hem özgürlüğün hem de kontrolsüz tutkunun simgesiydi. Dionysos'un sembolleri arasında asma yaprağı, üzüm salkımı, sarmaşık ve tiyatro maskeleri bulunur. Asma ve üzüm onun şarapla olan bağını, tiyatro maskeleri ise onun sanat ve özellikle drama üzerindeki etkisini simgelerdi. Antik Yunan tiyatrosunun doğuşu büyük ölçüde Dionysos onuruna düzenlenen festivallere dayanır. Tragedya ve komedya oyunları onun adına yapılan törenlerde sahnelenirdi. Dionysos'un karakteri çelişkilerle doluydu. O hem neşe hem de delilik getirebilirdi. Onun kutlamaları insanlara özgürlük ve mutluluk verirken bazen de kontrolsüz bir taşkınlığa dönüşebilirdi. Bu yüzden Dionysos hem yaratıcı hem de yıkıcı bir güç olarak görülürdü.
Onun etkisi altındaki insanlar bastırılmış duygularını açığa çıkarır, toplumsal kuralları sorgular, hatta bazen tamamen reddederdi. Mitolojide Dionysos pek çok maceraya atlar. Bir keresinde korsanlar tarafından kaçırılmış, ancak gemide asma dalları ve vahşi hayvanlar belirmiş, korsanlar korkudan denize atlamıştı. Başka bir hikayede, ölüler diyarına inerek annesi Semele'yi geri getirmiş ve onu Olimpos'a çıkarmıştı. Bu yönüyle Dionysos, hem yaşam hem de ölüm sınırlarını aşabilen nadir tanrılardan biriydi. Antik Yunan'da Dionysos'a adanmış festivaller, yılın en beklenen zamanlarıydı. İnsanlar maskeler takar, şarap içer, dans eder, tiyatro oyunları izlerdi. Bu kutlamalar yalnızca eğlence değil, aynı zamanda toplumsal bir denge unsuru olarak görülürdü. Çünkü Dionysos, insanlara hayatın yalnızca disiplin ve düzenle değil, aynı zamanda coşku ve özgürlükle de anlam kazandığını hatırlatırdı. Dionysos, şarabın kırmızı rengiyle, tiyatronun maskeleriyle, dansın ritmiyle hala yaşamın içinde dolaşan bir tanrı olarak hatırlanır. 11. Bölüm Herakles, 12 görevin kahramanı. Yunan mitolojisinin en ünlü yarı tanrı kahramanı olan Herakles, gücü, cesareti ve azmiyle hem tanrıların hem insanların hafızasında silinmez bir yer edinmiştir. Zeus ile ölümlü Alkmene'nin oğlu olarak dünyaya gelen Herakles, doğduğu andan itibaren sıra dışı bir kaderin sahibiydi. Ancak bu kader yalnızca zaferlerle değil, büyük acılar ve ağır sınavlarla da doluydu. Hera, Zeus'un sadakatsizliğini asla affetmeyen gururlu kraliçe, Herakles'e daha bebekken düşman kesildi. Onun beşiğini 2 dev yılan gönderdi. Fakat Herakles, henüz kundakta olmasına rağmen çıplak elleriyle yılanları boğarak öldürdü. Bu olay, ileride yaşayacağı destansı maceraların habercisiydi. Herakles'in hayatındaki en trajik dönüm noktası, Hera'nın aklını karartarak onu kendi ailesini öldürmeye yönlendirdi. Bu korkunç olayın ardından Herakles, suçunun kefaretini ödemek için Mükenai kralı Eurystheus'un emrine girdi. Böylece efsanevi 12 görev başladı. Bu görevler sıradan bir insanın hayal bile edemeyeceği zorluklardaydı. Herakles, Nemea aslanını çıplak elleriyle boğdu ve derisini zırh olarak giydi. Lerna bataklığındaki çok başlı Hidra'yı öldürdü, her kesilen başın yerine 2 baş çıkan bu canavarı yeğeni Iolaos'un yardımıyla yaktığı meşalelerle alt etti. Artemis'in kutsal hayvanı olan altın boynuzlu Kerneia geyiğini canlı yakaladı, Örimantos dağındaki vahşi yaban domuzunu zincire vurdu, Augeias'ın yıllardır temizlenmemiş ahırlarını bir günde temizlemek için 2 nehri yönünü değiştirerek ahırların içinden akıttı. Stimfalos gölünün insan yiyen kuşlarını kovdu, Girit boğasını yakaladı, Diomedes'in insan yiyen atlarını ele geçirdi. Amazon kraliçesi Hippolite'nin büyülü kemerini aldı, Geryoneus adlı 3 gövdeli deve öldürdü ve onun sığırlarını getirdi. Hesperitlerin altın elmalarını çalmak için Atlas'la anlaşma yaptı, son görevinde ise yeri dünyasına inerek Kerberos'u canlı olarak yeryüzüne çıkardı. Herakles'in bu görevleri yalnızca fiziksel gücünü değil, zekasını, dayanıklılığını ve kararlılığını da ortaya koydu. Her bir macera onun hem bir kahraman hem de bir insan olarak olgunlaşmasını sağladı. Görevler tamamlandığında Herakles yalnızca suçunun kefaletini ödemekle kalmamış, aynı zamanda ölümsüz bir efsaneye dönüşmüştü. Ancak Herakles'in hayatı görevlerden sonra da kolay olmadı. Onun hikayesi, zaferlerle trajedilerin iç içe geçtiği bir destandır. Sonunda kendi trajik ölümü bile bir kahramanlık hikayesine dönüştü. Zehirli bir giysi yüzünden acı içinde kalan Herakles, kendi cenaze odununu hazırladı. Tanrılar, onun yarı tanrı bedenini yakıp ölümsüz ruhunu Olimpos'a taşıdı. Orada tanrıça Hebe ile evlendi ve sonsuza dek tanrılar arasında yerini aldı. Herakles, Yunan mitolojisinde yalnızca gücün değil, aynı zamanda azmin, kefaretin ve yeniden doğuşun sembolüdür. Onun hikayesi ne kadar büyük hatalar yapılırsa yapılsın, cesaret ve kararlılıkla yeniden ayağa kalkmanın mümkün olduğunu hatırlatır. Olimpos'un salonlarında hala aslan posuyla ve elinde gürzle tasvir edilen bu kahraman, insanlığın en eski ve en ilham verici figürlerinden biri olarak yaşamaya devam eder. 12. Bölüm Perseus ve Medusa'nın hikayesi. Yunan mitolojisinin en unutulmaz kahramanlarından biri olan Perseus, cesareti, zekası ve tanrıların desteğiyle ölümsüzleşmiş bir isimdir. Onun en ünlü macerası, yılan saçlı Gorgon Medusa'yı alt etmesidir.
Bu hikaye yalnızca bir canavar avı değil, aynı zamanda kaderin, ilahi yardımların ve insan azminin birleştiği bir destandır. Perseus'un hikayesi annesi Danae ile başlar. Argos kralı Akresios, bir kehanet sonucu torununun kendisini öldüreceğini öğrenir. Bu kaderden kaçmak için kızı Danae'yi yer altındaki bir odaya kapatır. Ancak Zeus, altın yağmuru şeklinde bu odaya girer ve Danae hamile kalır. Perseus doğduğunda Akresios hem kızını hem de torununu bir sandığa koyarak denize bırakır. Sandık Serifos adasına vurur ve burada iyi yürekli balıkçı Diktis tarafından bulunurlar. Yıllar sonra adanın kralı Polydektes, Danae'ye göz koyar. Ancak Perseus'tan kurtulmak ister. Ona imkansız bir görev verir. Medusa'nın başını getirmek. Medusa, 3 Gorgon kardeşten biridir ve tek ölümlü olanıdır. Yüzüne bakan herkes taş kesilir. Bu görevi başarmak neredeyse intihar anlamına gelir. Perseus bu zorlu yolculukta tanrıların yardımını alır. Athena ona parlak bir kalkan verir. Bu kalkan, Medusa'ya doğrudan bakmadan onu görmesini sağlar. Hermes keskin bir kılıç ve kanatlı sandaletler sunar. Hades'in görünmezlik miğferi de Perseus'un en önemli silahlarından biri olur. Ayrıca Gorgonların nerede yaşadığını öğrenmek için 3 yaşlı cadıya gider. Bu 3 kız kardeşin tek bir gözü ve tek bir dişi vardır. Perseus onların gözlerini alarak onlara bilgi vermeye zorlar. Medusa'nın yaşadığı yere vardığında onu uyurken bulur. Doğundan yüzüne bakmamak için Athena'nın kalkanını ayna gibi kullanır. Sessizce yaklaşır, Hermes'in kılıcıyla tek hamlede başını keser. Medusa'nın kanından kanatlı at Pegasus ve dev savaşçı Chrysaor doğar. Perseus görünmezlik miğferini takarak diğer Gorgonların saldırısından kaçar. Dönüş yolunda Perseus, Etiyopya kıyılarında zincire vurulmuş güzel Andromeda'yı görür. Deniz canavarına kurban edilmek üzere olan Andromeda'yı, Medusa'nın başını kullanarak canavarı taşa çevirir ve genç kızı kurtarır. İkisi birbirine aşık olur ve evlenir. Serifos'a döndüğünde annesi Danae'nin Polydektes tarafından zorla evlendirilmek istendiğini öğrenir. Perseus, Medusa'nın başını kullanarak zalim kralı ve ona destek olanları taşa çevirir. Ardından başı Athena'ya verir. Tanrıça onu kalkanının ortasına yerleştirir. Perseus'un hikayesi yalnızca bir kahramanın fiziksel gücünü değil, aynı zamanda zekasını, cesaretini ve tanrıların desteğini nasıl kullandığını gösterir. O imkansız görünen bir görevi başarmış, hem annesini hem de sevdiği kadını kurtarmış, adını efsaneler arasına yazdırmıştır. 13. Bölüm Teseus ve Minotor'un labirenti. Atina'nın efsanevi kahramanlarından Teseus'un hikayesi, cesaretin, zekanın ve kararlılığın birleştiği en ünlü mitlerden biridir. Onun en bilinen macerası, Girit adasındaki korkunç Minotor'u öldürmesi ve karmaşık labirentten kurtulmasıdır. Bu hikaye, yalnızca bir canavar avı değil, aynı zamanda bir halkın özgürlüğü için verilen mücadeledir. Efsaneye göre Atina, Girit kralı Minos'a ağır bir bedel ödemek zorundaydı. Minos'un oğlu, Atina'da düzenlenen oyunlarda öldürülünce, kral öfkesini Atina halkından çıkardı. Her 9 yılda bir 7 genç erkek ve 7 genç kız Girit'e gönderilecek, Minos'un sarayının altında yer alan dev labirente bırakılacaktı. Orada yarı insan yarı boğa olan korkunç Minotor tarafından öldürüleceklerdi. Minotor, tanrıların laneti sonucu doğmuş, vahşi ve doyumsuz bir yaratıktı. Onu labirentin içinde tutmak için ünlü mimar Daidalos, karmaşık ve çıkışı neredeyse imkansız bir yapı inşa etmişti. Teseus, Atina kralı Aigeus'un oğluydu. Halkının bu acımasız kaderine son vermek için gönüllü oldu. Babasına eğer görevden sağa dönerse gemisinin yelkenlerini beyaza boyayacağına söz verdi. Böylece uzaktan onun zaferle döndüğü anlaşılacaktı. Teseus, kurbanlar arasında Girit'e doğru yola çıktı. Girit'e vardığında Minos'un kızı Ariadne Teseus'u görür görmez ona aşık oldu. Cesur yabancının bu korkunç görevi başarmasını istiyordu. Ona labirentten çıkabilmesi için bir ip yumağı verdi. Plan basitti ama zekiceydi. Teseus, labirentin girişine ipi bağlayacak, ilerledikçe ipi açacak, Minotor'u öldürdükten sonra ipi takip ederek çıkışı bulacaktı. Labirentin karanlık ve dar koridorlarında ilerleyen Teseus, sonunda Minotor'la karşılaştı. Yaratık, devasa boynuzları ve vahşi bakışlarıyla saldırıya geçti.
Teseus gücünü ve çevikliğini kullanarak onun darbelerinden kaçtı, doğru anı kolladı ve sonunda kılıcını Minotor'un kalbine sapladı. Yaratık yere yığıldığında labirentin sessizliği geri döndü. Teseus ipi takip ederek çıkışa ulaştı ve diğer gençlerle birlikte özgürlüğe kavuştu. Teseus, Ariadne'yi de yanına alarak Girit'ten ayrıldı. Ancak dönüş yolculuğu hikayenin en hüzünlü kısmını barındırır. Bazı anlatılara göre Teseus Ariadne'yi Naxos adasında terk etti, başka bir versiyonda ise Tanrı Dionysos, Ariadne'yi kendisine eş olarak almak için Teseus'tan ayırdı. Her iki durumda da Ariadne Girit'ten ayrıldıktan sonra Teseus'un yanında olmadı. Atina'ya yaklaşırken Teseus babasına verdiği sözü unuttu ve gemisinin yelkenlerini siyaha çevirdi. Kıyıdan gemiyi gören Kral Aigeus, oğlunun öldüğünü sanarak kendine denize attı. O günden sonra bu deniz onun adıyla Ege Denizi olarak anıldı. Teseus'un Minotor'u öldürmesi, Atina'nın Girit'e olan bağımlılığını sona erdirdi ve onu halkının gözünde efsanevi bir kahramana dönüştürdü. Ancak hikaye, zaferin bile bazen kayıplarla geldiğini hatırlatır. Teseus hem cesareti hem zekasıyla ölümsüzleşti, ancak aynı zamanda insanın zaferle birlikte taşıdığı pişmanlıkların da sembolü oldu. 14. Bölüm Orpheus ve Euridike, Aşkın Yeraltı Yolculuğu. Yunan mitolojisinin en dokunaklı ve şiirsel hikayelerinden biri, Orpheus ile Euridike'nin trajik aşkıdır. Bu öykü, sevginin gücünü, umudun kırılganlığını ve kaderin kaçınılmazlığını bir araya getirir. Orpheus, yalnızca bir ozan değil, aynı zamanda lirinden çıkan ezgilerle insanları, hayvanları, hatta taşları bile büyüleyebilen eşsiz bir müzisyendi. Onun müziği, rüzgarın uğultusunu, suyun şırıltısını, kuşların cıvıltısını içine alır, dinleyen herkesi derin bir huzura ya da tarifsiz bir hüzne sürüklerdi. Orpheus, güzelliği ve zarafetiyle tanınan Euridike'ye aşık oldu. İkisi birbirlerine derin bir sevgiyle bağlandılar ve evlendiler. Ancak mutlulukları uzun sürmedi. Düğünlerinden kısa bir süre sonra, Euridike, çiçekler arasında dolaşırken bir yılan tarafından ısırıldı ve hayatını kaybetti. Orpheus, sevdiği kadının kaybıyla yıkıldı. Onun yokluğunu kabullenemedi. Müziği artık yalnızca acı ve özlem doluydu. Sevdiğini geri getirmek için Orpheus, akıl almaz bir karar verdi. Yeraltı dünyasına, Hades'in diyarına inecek ve Euridike'yi geri isteyecekti. Bu, ölümlüler için neredeyse imkansız bir yolculuktu. Ancak Orpheus'un lirinden yükselen melodiler, Styx nehrinin kayıkçısı Keron'u bile etkiledi. Keron, normalde yaşayanları teknesine almazdı ama Orpheus'un ezgileri karşısında direnemedi. Yeraltının kapısında üç başlı köpek Kerberos bekliyordu. Onun korkunç havlamaları ölülerin bile tüylerini ürpertirdi. Fakat Orpheus'un çaldığı hüzünlü melodi, Kerberos'un öfkesini yatıştırdı. Canavar başlarını yere koydu ve sessizce dinledi. Orpheus böylece Hades'in sarayına ulaştı. Hades ve eşi Persefone, Orpheus'un müziğini dinlerken gözlerinden yaşlar süzüldü. O an, yeraltının soğuk taş duvarları bile bu melodilerle ısındı. Orpheus, onlara Euridike'yi geri vermeleri için yalvardı. Hades bu isteği kabul etti ama tek bir şartla. Orpheus, Euridike'yi yeryüzüne çıkarırken arkasına bakmayacaktı. Eğer bakarsa, Euridike sonsuza dek yer altında kalacaktı. Orpheus, Euridike'nin ayak seslerini arkasında hissederek karanlık tünellerden ilerledi. Yeryüzüne yaklaştıkça kalbi hızla çarpıyordu. Ancak tam çıkışa birkaç adım kala, içinde yükselen endişe ve özlem dayanılmaz oldu. Arkasını döndü ve Euridike'nin silüetini gördü. O an Euridike sis gibi dağıldı ve yeraltının karanlığına geri çekildi. Orpheus elleri boş, kalbi kırık bir şekilde yeryüzüne çıktı. Bu kayıptan sonra Orpheus, dünyadan elini eteğini çekti. Müziğini yalnızca doğaya ve yıldızlara adadı. Onun ezgileri hala sevdiğini kaybetmiş bir adamın derin hüznünü taşır.
Orpheus ve Euridike'nin hikayesi, aşkın gücünü, sabrın sınırlarını ve bir anlık tereddütün geri dönüşmez sonuçlarını hatırlatır. 15. Bölüm, Troya Savaşı, tanrıların ve insanların çatışması. Yunan mitolojisinin en ünlü ve en destansı savaşlarından biri olan Troya Savaşı, yalnızca iki şehir arasındaki bir çatışma değildi. Bu savaş, tanrıların, kahramanların ve kaderin iç içe geçtiği, aşkın, gururun ve intikamın ateşlediği 10 yıllık bir destandı. Hikaye, Olimpos'ta düzenlenen bir düğünle başlar. Deniz tanrıçası Tetis ile ölümlü Peleus'un düğününe tüm tanrılar davet edilir. Ancak nifak tanrıçası Eris davet edilmez. Öfkeyle düğüne gelen Eris, masanın ortasına üzerinde "En güzele" yazılı bir altın elma bırakır. Bu elma, Hera, Athena ve Afrodite arasında büyük bir tartışma başlatır. Üç tanrıça, kimin en güzel olduğunu kanıtlamak için Troya prensi Paris'i hakem seçer. Paris, her tanrıçanın sunduğu vaadi dinler. Hera ona güç ve krallık, Athena zafer ve bilgelik, Afrodite ise dünyanın en güzel kadını Helen'i vaat eder. Paris, aşkın cazibesine kapılarak elmayı Afrodite'ye verir. Ancak Helen, Sparta kralı Menelaus'un eşidir. Paris, Afrodite'nin yardımıyla Helen'i Troya'ya kaçırır. Bu olay, Yunan şehir devletlerini bir araya getirerek Troya'ya karşı büyük bir sefer başlatmalarına neden olur. Savaş, yalnızca insanlar arasında değil, tanrılar da arasında taraflaşmalara yol açar. Hera, Athena ve Poseidon Yunanlıların yanında yer alırken, Afrodite, Ares, Apollo ve Artemis Troyalıları destekler. Olimpos'un görkemli salonları bile bu savaşın gürültüsünden etkilenir. 10 yıl süren kuşatma boyunca sayısız kahraman öne çıkar. Yunanlıların en büyük savaşçısı Akileus, öfkesi ve yenilmezliğiyle savaşın kaderini belirler. Troyalıların gururu Hektor, cesareti ve onuruyla halkının umudu olur. Ancak tanrıların müdahaleleri savaşın gidişatını sürekli değiştirir. Bir gün Yunanlılar üstün gelirken, ertesi gün Troyalılar avantaj sağlar. Savaşın en dramatik anlarından biri, Akileus'la Hektor'un karşı karşıya geldiği andır. Hektor, şehrini savunmak için cesurca savaşır. Ancak Akileus'un öfkesi karşısında yenik düşer. Hektor'un ölümü, Troya'nın kaderini mühürleyen olaylardan biridir. Savaşın sonu, zekanın gücünü gösterir. Yunanlılar Troya surlarını aşamayınca, ünlü Truva atı planını uygular. Devasa bir tahta at inşa edilir, içine seçkin savaşçılar gizlenir. Geri kalan ordu çekilmiş gibi yaparak gemilere biner. Troyalılar atı zafer ganimeti sanarak şehre alır. Gece olduğunda atın içindeki savaşçılar kapıları açar ve Yunan ordusu şehre girerek Troya'yı yerle bir eder. Troya Savaşı yalnızca bir şehrin yıkılışını değil, aynı zamanda insan doğasının zaaflarını, tanrıların kaprislerini ve kaderin kaçınılmazlığını anlatır. Aşk, gurur ve intikam hepsi bu destanın dokusuna işlenmiştir. Ve binlerce yıl sonra bile Troya'nın hikayesi hala dillerde dolaşır, şairlerin, yazarların ve sanatçıların ilham kaynağı olmaya devam eder. 16. Bölüm, Odysseus'un bitmeyen yolculuğu. Troya Savaşı sona erdiğinde Yunanlı kahramanlar memleketlerine dönmek için yola çıktılar. Ancak içlerinde biri vardı ki eve dönüşü 10 yıl daha sürecek, bu yolculuk onu efsanelerin en unutulmaz figürlerinden biri yapacaktı Odysseus. İthaka kralı, zekası, kurnazlığı ve kararlılığıyla tanınırdı. Truva'nın düşüşünde kullanılan ünlü Truva atı planının mimarı da oydu. Fakat savaşın ardından başlayan eve dönüş yolculuğu, onun için yeni bir sınavlar zincirine dönüşecekti. Odysseus'un yolculuğu tanrıların kaprisleriyle şekillendi. Denizlerin hırçın tanrısı Poseidon, oğlunu, tek gözlü dev Polipemos'u kör ettiği için ona öfkeliydi. Bu öfke, Odysseus'un rotasını sürekli saptıracak, karşısına türlü engeller çıkaracaktı. İlk duraklarından biri Lotus yiyenlerin adasıydı. Burada lotus bitkisini yiyenler geçmişlerini unutur, eve dönme isteğini kaybederdi. Odysseus, adamlarını zorla gemiye bindirerek bu tehlikeden kurtardı. Daha sonra devasa ve vahşi kiklop Polipemos'un mağarasına sığındılar. Başta misafirperverlik bekleyen Odysseus ve adamları kısa sürede tuzağa düştü. Polipemos adamlarını birer birer yemeye başladı.
Odysseus, zekasını kullanarak devin şarabını içmesini sağladı, onu kör etti ve koyunların altına saklanarak kaçtı. Ancak bu kaçış, Poseidon'un öfkesini daha da arttırdı. Yolculuk, onları rüzgarların efendisi Aiolos'un adasına götürdü. Aiolos, eve dönüşlerini kolaylaştırmak için tüm rüzgarları bir tuluma hapsetti. Ancak merakına yenilen tayfa tulumu açınca fırtınalar koptu ve gemiler tekrar savruldu. Ardından insan yiyen dev Lastrigonların saldırısına uğradılar. Gemilerden yalnızca Odysseus'un gemisi kurtuldu. En gizemli duraklardan biri büyücü tanrıça Kirke'nin adasıydı. Kirke adamlarını domuza dönüştürdü. Ancak Hermes'in verdiği sihirli ot sayesinde Odysseus büyüye karşı koydu. Kirke ona hayran kaldı ve 1 yıl boyunca misafir etti. Sonunda yeraltı dünyasına giderek bilge kahin Tereisias'tan eve dönüş yolunu öğrenmesi gerektiğini söyledi. Yeraltı yolculuğu Odysseus'un en karanlık sınavlarından biriydi. Orada annesinin ruhuyla karşılaştı, eski savaş arkadaşlarını gördü ve Tereisias'tan eve dönüş yolunda karşılaşacağı tehlikeleri öğrendi. Bu tehlikeler arasında büyüleyici şarkılarıyla denizcileri ölüme sürükleyen sirenler, 6 başlı canavar Scylla ve girdap Charybdis vardı. Odysseus, sirenlerin yanından kulakları bal mumuyla tıkalı tayfası sayesinde geçti. Kendisi ise direğe bağlanarak şarkılarını dinledi ama onlara kapılmadı. Scylla ve Charybdis arasından geçerkense bazı adamlarını kaybetti ancak gemisi yoluna devam etti. En trajik duraklardan biri güneş tanrısı Helios'un adasıydı. Kehanete rağmen adamları Helios'un kutsal sırlarını kestiler. Bu saygısızlık Zeus'un öfkesini çekti. Çıkan fırtınada gemi parçalandı. Yalnızca Odysseus hayatta kaldı. Dalgalarda sürüklenerek Ogygia adasına ulaştı. Burada güzeller güzeli nimfa Kalipso onu 7 yıl yanında tuttu. Kalipso ona ölümsüzlük teklif etti. Ancak Odysseus'un kalbi hep İtaka'daydı. Tanrıların araya girmesiyle Kalipso onu serbest bıraktı. Ancak eve dönüş hala kolay olmayacaktı. Fırtınalarla boğuşarak Faakya kıyılarına ulaştı. Burada halkın yardımıyla sonunda İtaka'ya döndü. Fakat sarayı, karısı Penelope'ye talip olan yüzlerce talip tarafından işgal edilmişti. Odysseus, dilenci kılığına girerek saraya girdi, sadık hizmetkarları ve oğlu Telemachus'un yardımıyla talipleri alt etti. 10 yıl süren bu yolculuk, Odysseus'u yalnızca bir savaş kahramanı değil, aynı zamanda sabrın, zekanın ve kararlılığın sembolü haline getirdi. Onun hikayesi, eve dönmenin bazen en büyük macera olduğunu, yolun kendisinin ve insanı dönüştürdüğünü hatırlatır. 17. Bölüm Yunan mitolojisinde Canavarlar Galerisi. Yunan mitolojisi yalnızca tanrılar ve kahramanlarla değil, aynı zamanda hayal gücünün sınırlarını zorlayan, korkutucu ve büyüleyici yaratıklarla da doludur. Bu canavarlar kimi zaman tanrıların gazabının bir sonucu, kimi zaman da doğanın karanlık yüzünün sembolü olarak ortaya çıkar. Onlar, kahramanların cesaretini sınayan, destanlara gerilim ve heyecan katan figürlerdir. En bilinenlerinden biri Medusa'dır. Yılan saçlı bu gorgon, yüzüne bakan herkesi taşa çevirirdi. Bir zamanlar güzel bir kadınken, Athena'nın lanetiyle bu korkunç görünüme bürünmüştü. Perseus'un zekası ve tanrıların yardımıyla başı kesildiğinde bile bakışlarının gücü devam etti. Bir diğer ünlü yaratık Minotor'dur. Yarı insan yarı boğa olan bu canavar, Girit'teki karmaşık labirentin içinde yaşar, kurbanlarını beklerdi. Kral Minos'un lanetli soyundan gelen Minotor, Teseus'un cesaretiyle yenildi. Hidra, Lerna bataklıklarında yaşayan çok başlı bir yılandı. Her başı kesildiğinde yerine 2 yeni baş çıkar, bu yüzden onu öldürmek neredeyse imkansızdı. Herakles, 12 görevinden birinde yeğeni Iolaus'un yardımıyla başlarını kestikten sonra boyun köklerini dağlayarak bu canavarı alt etti. Kikloplar tek gözlü devlerdi. Bazıları tanrılara hizmet eden usta zanaatkarlardı, bazıları ise vahşi ve acımasızdı. Polifemos, Odysseus'un yolculuğunda karşılaştığı en tehlikeli engellerden biriydi. Onun mağarasından kaçmak, Odysseus'un zekasının bir göstergesiydi.
Kimera, aslan başlı, keçi gövdeli ve yılan kuyruklu bir yaratıktı. Ağzından alevler saçan bu canavar, Bellerofon tarafından kanatlı at Pegasus'un yardımıyla yenildi. Scylla ve Charybdis, denizcilerin korkulu rüyasıydı. Scylla altı başıyla gemilerden denizcileri kapar, Charybdis ise devasa bir girdapla gemileri yutardı. Odysseus, bu iki tehlike arasından geçerken adamlarının bir kısmını kaybetmişti. Sphinx, aslan gövdeli, kadın yüzlü ve kartal kanatlı bir yaratıktı. Tebahi şehrini bilmecesine çözemeyenleri öldürerek terörize ediyordu. Onun sabah 4 ayak, öğlen 2 ayak, akşam 3 ayak nedir bilmecesine Oidipus çözdüğünde Sphinx kendini uçurumdan atarak yok oldu. Bu canavarlar yalnızca korku unsurları değil, aynı zamanda sembolik anlamlar da taşır. Medusa, kibir ve cezalandırmanın. Minotor, insanın içindeki vahşetin. Hidra, bitmeyen sorunların. Kikloplar, kör gücün. Kimera, kaosun. Scylla ve Charybdis, kaçınılmaz tehlikeler arasında seçim yapmanın ve Sphinx ise bilgelik ve zekanın sınanmasının simgesidir. Yunan mitolojisinin canavar galerisi, kahramanların yolculuklarını daha da anlamlı kılar. Çünkü bu canavarlar yalnızca fiziksel engeller değil, aynı zamanda insanın kendi korkularıyla, zaaflarıyla ve sınırlarıyla yüzleşmesinin birer yansımasıdır. Ve belki de bu yüzden binlerce yıl sonra bile bu hikayeler hala anlatılır. Canavarlar hala hayal gücümüzde yaşamaya devam eder. 18. Bölüm Mitolojik Aşk Hikayeleri. Yunan mitolojisi, yalnızca tanrıların güç mücadeleleri ve kahramanların destansı maceralarıyla değil, aynı zamanda kalplere dokunan, kimi zaman mutlulukla, kimi zaman trajediyle biten aşk hikayeleriyle de doludur. Bu öyküler aşkın hem ilahi hem insani yönlerini, tutkunun güzelliğini ve tehlikesini, sadakatin gücünü ve ihanetin acısını yansıtır. En bilinen hikayelerden biri Eros'la Psyche'nin öyküsüdür. Psyche, güzelliğiyle tanrıça Afrodite'yi kıskandıracak kadar etkileyici bir ölümlüydü. Afrodite, oğlu Eros'u onu cezalandırmasını emretti. Ancak Eros, Psyche'ye aşık oldu. İlişkileri güven ve sabır sınavlarıyla doluydu. Psyche, Eros'un yüzünü görmemesi şartıyla onunla birlikte yaşadı, fakat merakına yenilerek bu yasağı çiğnedi. Ayrılık kaçınılmaz oldu, ancak Psyche'nin cesareti ve sadakati sonunda tanrılar tarafından ödüllendirildi, ölümsüz kılınarak Eros'la sonsuza dek birleşti. Bir diğer dokunaklı hikaye Pigmalion ve Galatea'ya aittir. Pigmalion, kusursuz güzellikte bir kadın heykeli yaptı ve zamanla ona aşık oldu. Tanrıça Afrodite bu saf aşkı görüp heykeli canlandırdı. Galatea, Pigmalion'un sevgisine karşılık verdi ve ikisi mutlu bir hayat sürdü. Bu hikaye, aşkın yaratıcılıkla birleştiğinde nasıl mucizeler doğurabileceğini gösterir. Hero ile Leandros'un hikayesi ise trajediyle biter. Hero, Afrodite tapınağında yaşayan bir rahibeydi, Leandros ise ona aşık olan genç bir delikanlıydı. Her gece Leandros denizi yüzerek geçer, Hero'nun yaktığı fener ışığını takip ederek ona ulaşırdı. Ancak fırtınalı bir gecede fener söndü, Leandros yolunu kaybetti ve boğuldu. Hero sevgilisinin cansız bedenini görünce kendini denize bıraktı. Paris'te Helen'in aşkı Troya Savaşı'nın fitilini ateşleyen tutkulu ama yıkıcı bir ilişkidir. Paris, tanrıçalar arasındaki güzellik yarışımında Afrodite'yi seçerek dünyanın en güzel kadını Helen'i ödül olarak aldı. Ancak Helen evliydi ve bu kaçış 10 yıl sürecek bir savaşın başlamasına neden oldu. Bu hikaye, aşkın bazen ne kadar yakıcı olabileceğini hatırlatır. Ve elbette Orpheus'la Eurydice. Musisi Orpheus, sevdiği kadını ölümden geri getirmek için yeraltı dünyasına indi. Hades, Eurydice'yi geri vermeyi kabul etti ama Orpheus'un yeryüzüne çıkana kadar arkasına bakmaması şartıyla. Tam çıkışa yaklaşırken Orpheus dayanamayarak arkasına baktı ve Eurydice sonsuza dek kayboldu. Bu hikaye, aşkın sabırla sınandığında ne kadar kırılgan olabileceğini gösterir. Bu aşk hikayeleri, Yunan mitolojisinin yalnızca tanrılar ve kahramanlar üzerine kurulu olmadığını, aynı zamanda insan kalbinin derinliklerine dokunan evrensel duyguları da anlattığını kanıtlar. Aşk bazen bir ödül, bazen bir sınav, bazen de bir felaket olabilir. Ama her zaman hikayelerin en unutulmaz kısmıdır.
19. Bölüm Kehanetler ve Kaderin Gücü. Yunan mitolojisinde kader tanrıların bile tam anlamıyla değiştiremeyeceği kaçınılmaz bir güç olarak kabul edilirdi. Kehanetler ise bu kaderin önceden duyurulan yankılarıydı. İnsanlar ve tanrılar geleceği öğrenmek için kâhinlere, tapınaklara ve kutsal işaretlere başvururdu. Ancak kehanetlerin en çarpıcı yanı, onlardan kaçmaya çalışmanın çoğu zaman bizzat kehaneti gerçekleştirmesiydi. Antik Yunan'da en ünlü kehanet merkezlerinden biri Delfi'deki Apollon Tapınağı'ydı. Burada Pitya adı verilen rahibe, Tanrı'nın ilhamıyla geleceğe dair sözler söylerdi. Bu sözler genellikle açık ve net değil, sembollerle ve çift anlamlı ifadelerle doluydu. Böylece kehanet hem doğru çıkabilir hem de beklenmedik şekillerde yorumlanabilirdi. Kehanetin gücünü en iyi anlatan hikayelerden biri Oedipus'un trajedisidir. Tebai kralı Laios, Delfi kehanet merkezinden doğacak oğlunun onu öldürüp annesiyle evleneceğini öğrenir. Bu korkunç kaderden kaçmak için bebeğini dağ başına terk eder, ancak çocuk kurtulur, başka bir kral tarafından büyütülür. Yıllar sonra Oidipus, kendi babası olduğunu bilmediği Laios'u bir yol kavşağında öldürür ve Tebai'ye giderek annesiyle evlenir. Böylece kehanet, onu engellemeye çalışanların çabalarına rağmen gerçekleşir. Benzer şekilde Akileus'un kaderi de önceden belirlenmişti. Kehanete göre Troya Savaşı'nda büyük bir ün kazanacak ama genç yaşta ölecekti. Annesi Tetis, onu ölümsüz kılmak için Styx nehrinde yıkadı, ancak topuğundan tuttuğu yer suya değmedi. Aşil topuğu olarak bilinen bu zayıf nokta savaşta onun sonunu getirdi. Kehanetler yalnızca trajedilerle sınırlı değildi. Bazı kahramanlar kehanetleri rehber olarak kullanarak zafer kazandı. Örneğin Herakles'in 12 görevi bir kehanetin yönlendirmesiyle şekillendi. Kehanet, onun hem günahlarının kefaretini ödemesini hem de ölümsüzlüğe ulaşmasını sağladı. Yunan mitolojisinde kader, çoğu zaman Moira adı verilen 3 kader tanrıçası tarafından temsil edilirdi. Kloto, yaşam ipliğini eğirir, Lakesis, ipliğin uzunluğunu belirler, Atropos ise zamanı geldiğinde ipliği keserdi. Ne Zeus'un şimşeği, ne Poseidon'un dalgaları, ne de Hades'in karanlığı bu ipliğin kesilmesini engelleyemezdi. Bu inanç, insanlara hem bir güven hem de bir uyarı verirdi. Güven, çünkü her şeyin bir düzen içinde ilerlediğine inanılırdı. Uyarı, çünkü hiçbir güç yazılmış olanı tamamen değiştiremezdi. Kehanetler, insanlara geleceğin gölgesini gösterir ama o gölgeden kaçmak çoğu zaman mümkün olmazdı. Yunan mitolojisinde kehanetler ve kader hikayelere hem gerilim hem de derinlik katar. Onlar insanın kendi iradesiyle yazgısı arasındaki ince çizgiyi sorgulatan, binlerce yıldır anlatılan derslerdir. 20. Bölüm Mitlerin günümüze yansımaları. Yunan mitolojisi binlerce yıl önce anlatılmaya başlanmış olsa da etkisi hala hayatımızın pek çok alanında hissedilir. Bu hikayeler yalnızca antik çağın dini inançları ya da eğlencelik efsaneleri olarak kalmamış. Sanat, edebiyat, dil, psikoloji, popüler kültür ve hatta bilim dünyasında derin izler bırakmıştır. Günlük dilimizde bile mitolojiden gelen pek çok ifade vardır. Aşil topuğu, zayıf noktayı, Tantalus azabı, ulaşamayacağımız bir şeye duyulan bitmeyen arzuyu, Pandora'nın kutusuysa açıldığında kontrol edilemez sorunlar doğuran bir durumu anlatır. Bu deyimler binlerce yıl önceki hikayelerin hala düşünce biçimimizi şekillendirdiğinin kanıtıdır. Sanat dünyasında Yunan mitolojisi, Rönesans'tan günümüze kadar sayısız ressam, heykeltıraş ve yazar için ilham kaynağı olmuştur. Botticelli'nin Menüs'ün doğuşu tablosu, Michelangelo'nun heykelleri, Shakespeare'in oyunlarındaki mitolojik göndermeler bu mirasın yalnızca birkaç örneğidir. Modern sinemada bu hikayelerden beslenir. Troya, Clash of the Titans ya da Percy Jackson gibi filmler eski efsaneleri yeni nesillere taşır. Edebiyat ve tiyatroda mitler, insan doğasının evrensel temalarını işler. Aşk, kıskançlık, güç, ihanet, cesaret, kader gibi.
Bu yüzden Homeros'un İlyada ve Odiseyas'ı hala okunur, Sofokles'i trajedileri hala sahnelenir. Mitler, insanın değişmeyen yönlerini anlattıkları için zamansızdır. Psikoloji alanında da mitolojinin etkisi büyüktür. Freud'un Oedipus kompleksi kavramı doğrudan Oedipus'un trajedisinden esinlenmiştir. Jung ise mitleri kolektif bilinç dışının sembolleri olarak görmüş, arketip kavramını bu hikayelerle açıklamıştır. Bilim dünyasında bile mitolojik isimler karşımıza çıkar. Gökbilimde gezegenler, uydular, yıldızlar ve takım yıldızları çoğu zaman mitolojik figürlerin adını taşır. Venüs, Mars, Andromeda, Orion gibi. Bu isimler gökyüzüne baktığımızda bile mitlerin bizimle olduğunu hatırlatır. Popüler kültürde ise mitler, modern hikaye anlatımının yapı taşlarından biridir. Çizgi roman kahramanlarından video oyunlarına, romanlardan dizilere kadar pek çok yapım mitolojik temaları yeniden yorumlar. Kahramanın yolculuğu, tanrıların müdahalesi, kaderle mücadele gibi unsurlar hala en çok ilgi çeken hikaye kalıplarıdır. Yunan mitolojisinin günümüzde hala bu kadar etkili olmasının nedeni, anlattığı hikayelerin özünde insanı anlatmasıdır. Tanrılar bile insani zaaflara, tutkulara ve duygulara sahiptir. Bu yüzden onların hikayeleri çağlar değişse de bize tanıdık gelir. Mitler geçmişle bugün arasında görünmez bir köprü kurar. Bize hem nereden geldiğimizi hem de hangi soruların hala peşimiz bırakmadığını hatırlatır. Ve böylece Olimpos'un zirvesinden başlayan bu yolculuk binlerce yıl sonra bile bitmez. Çünkü mitler yalnızca anlatıldıkları çağın değil, her çağın hikayeleridir. Onlar insanlığın